Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Despacito pastası hazırlıyoruz. Bir Brezilya pastası ve çok lezzetli olan bir pasta. Bunun için 4 adet yumurtayı kabımın içine kırdım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Yumuşacık, harika bir kahvelik pasta hazırlayacağız bugün arkadaşlar. Evet, iyice çırptık yumurtamızı şeker ile. Üzerine 1 paket kakao döküyorum. Tamamen hepsini döküyoruz arkadaşlar. Ve 1 su bardağı un. Fazla değil, tam 1 su bardağı ve 1 pakette kabartma tozumuz var. Kabartma tozumuzu ilave ediyorum ve iyice yine çırpıyorum. Tüm malzemeleri birbirine karıştırmak üzere. Evet arkadaşlar, bugün Despacito pastası yapıyoruz. Bir Brezilya pastası yapıyoruz ve çok ünlü bir pasta bu pasta. Hazırlaması son derece kolay, yumuşacık, harika bir pasta. Evet, iyice çırptık. Kek kalıbımı yağladım arkadaşlar. Kelepçe kek kalıbını kullanıyorum. İsterseniz yağlı kağıta serebilirsiniz. İçine hazırlamış olduğum karışımı döküyorum. Fırınımı 180 dereceye ayarladım arkadaşlar. Şöyle birazcık vurdurarak hava kabarcıklarını çıkarıyoruz ve 180 derece fırına pişmek üzere pastamızın pandispanya kek hamurunu veriyoruz. Evet, şimdi üzerine ıslatacağımız karışıma geldi sıra. 1 su bardağı süt, 1 kaşık toz şekeri, dolu değil 1 kaşık kakao ve yarım değil, yani 1 tatlı kaşığı kadar da kahve döküyorum ve iyice çırpıyorum. Şimdi bunu ocakta kaynadığı zaman alacağım ocaktan. Bunu pastamızı ıslatmak için kullanacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi fırından pastamızı aldık. Çiğ kalmamasını kontrol ettim ve kalmadı. Şöyle bir çatal yardımıyla delikler açıyorum her yerine. Sıcak sıcak, pastamız da sıcak arkadaşlar ve bu kahveli karışım da sıcak. Üzerine döküyoruz. Yumuşak olması gerek arkadaşlar. Pastamızın kekinin. Evet, bu bunu içecektir. Şimdi bu kenarda soğusun. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çikolatayı eriteceğimiz çikolataları hazırlıyoruz. Birazcık bitter çikolata, beyaz çikolata ve sütlü çikolata karışımını kaynar suyun üzerine koyuyorum. Benmari usulü bunları ocağın üzerinde eriteceğim. Gördüğünüz gibi eridi. Şimdi köpüğünü yapıyoruz. Mousse deniyor arkadaşlar. Kremalı köpük. Bunun için 3 kutu sıvı krema kullanıyorum arkadaşlar. 2 kutu yetmiyor arkadaşlar. Bunu tamamen anlayalım. 3 kutu tamamen iyi görüyor. Ve 3 kutu kremayı şöyle kabımın içine boşalttım. Üzerine 2 kaşık toz şeker döküyorum ve iyice çırpıyorum. Bu kremayı iyice çırpacağız ve köpürteceğiz. Bakın, gördüğünüz gibi iyice çırptık ve taş gibi kremamız hazır oldu. Şimdi şöyle alalım çırpıcımızı. Bunun işi bitti bu aşamada artık. Bakın, hiçbir şekilde dökülme yapmıyor. Tamamen taş gibi kremamız hazır oldu. Üzerine erittiğimiz çikolatamız biraz sıcak arkadaşlar, soğuk değil. Azıcık bırakacağım içinde kabımın. Bunu da üzerine süs yapmak için kullanacağım. Evet, şöyle spatula ile iyice birbirine karıştırıyorum. Bakın, kahverengi oldu, yani nasıl diyelim, sütlü kahve oldu arkadaşlar. Evet, kekimizi aldık. Üzerine hazırlamış olduğumuz kremayı, mousse'u döküyoruz arkadaşlar. Hazırlaması son derece kolay arkadaşlar bu pastanın. Bazı püf noktalarını bildikten sonra herkes hazırlayabilir. Birebir ölçülü olarak sizlere bu tarifi veriyorum. Asla yanılma, şaşma yapmaz. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce düzeltiyorum spatula yardımıyla.
Bakın dümdüz olmasına özen gösteriyorum. Evet, ayırmış olduğumuz çikolatalı karışımdan şöyle ince şeritler halinde üzerine sıkıyoruz arkadaşlar. İsterseniz damla çikolata atabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de olur. Bu bir süslemek amacıyla böyle. En az 2 saat, en fazla 5 saat buzdolabında bekletebilirsiniz arkadaşlar. Bir kürdan yardımıyla da şeklini veriyorum. Şöyle ilk olarak aşağı doğru, sonra ortalarından tekrar yukarı doğru şeklini veriyorum. Ve Despacito pastamız hazır oldu. Şimdi soğumak üzere buzdolabına götüreceğim. Dediğim gibi en az 2 saat, en fazla 5 saat tutabilirsiniz buzdolabında. Şu anda hazır arkadaşlar. Muhteşem görünüyor. Evet, buzdolabından aldık arkadaşlar. Bir gece bile bekletseniz olur. Ama dayanamazsanız 2 saat sonra yemeye başlayabilirsiniz. Bir bıçak yardımıyla şöyle kelepçeli kalıbın kenarlarından açıyorum arkadaşlar. Harika oldu. Şimdi dilimleyerek servisini yapacağım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum Despacito pasta tarifimi beğenmişsinizdir. Birebir ölçülüdür arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bakın harika görünüyor. Tabi bekledikçe daha da güzelleşecek. Ben 3 saatin sonunda kestim arkadaşlar. Sizin tercih size kalmış. Şöyle servisinde yapalım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum bu pasta tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde hazırlar, çoluğunuza çocuğunuza yedirirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.